kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda tunik elbise öreceğiz beraberce. Sevgili Craft Maxi ailesinin bana deneyimlemem için göndermiş olduğu iplerle bir proje hazırlamak istiyordum. Dedim bu cıvıl cıvıl tatlış ipleri güzel bir elbise ya da tunik olarak değerlendirebilirim. Sizler tabii benim gibi böyle iki ayrı rengini değil de aynı rengi kullanarak devam edebilirsiniz. Farklı renkleri de görebilmem açısından iki ayrı renkten gönderilmiş bana. Ben iki ayrı rengi mesh edeceğim. Şimdi bendeki renklerin kodlarını size vereceğim. İçeriklerinden de bahsedeceğim. Yarn Art Buket renk geçişli bir iptir. Yarn Art Buket Unicolor'da match edebileceğiniz renk geçişli iplerin içindeki renklerden hazırlanmış 100 gramlık iplerdir. Büyük olan ipimiz 250 gram. Hemen şöyle göstermek istiyorum. 250 gramı 500 metre. %100 koton ipler. Sözünü ettiğim tam olarak şuydu. İçinde uygun renkleri aynı burada olduğu gibi düz renkle match ederek ürününüzü hazırlayabilirsiniz. Aynı şekilde bu da bakın içindeki renkler gri ve turuncu ile gayet güzel beraber kullanılabilir. Renk kodlarını vermem gerekirse size bu mavi ve turunculu olan ipin kodu 713, büyük olan diğer pembe ve mavilinin kodu 702, grimiz 3203, turuncumuz 3214, mavi turkuaz diyeyim 3226, pudra pembemiz ise hemen bakıyorum 3210. Bu iplerle 4 milim tığ kullanacağım. Denedim, en çok 4 milimle hoşuma gitti düşüşü. Siz de deneyerek en uygun numarayı seçebilirsiniz. Öyleyse tuniğimizin yapımına geçelim. Ben yan parçalardan birini hazırladım. Pembe tonlarında olanı, şimdi burada turuncu ve gri tonlarında olanı da birlikte öreceğiz. Bunun için de ilk olarak başlayacağımız bu Yarn Art Buketlerin Unicolor'ları. Bu renk geçişli buketimizi ise daha sonra yanına öreceğimiz için kaldırıyorum. Hemen göstermek istediğim ilk olarak sırasıyla çalışacağımız, burada ben Gorgeous motifim ile hazırladım. Siz dilediğiniz motifi bu yan taraf için kullanabilirsiniz. 10 tane motif örüyorum. Ördükten sonra da ucuca her birine ekleyip üst üste upuzun bir şerit hazırlıyorum. Bunu nasıl yaptığımı şimdi size göstereceğim. İlk olarak burada motifin de yapımına birlikte başlayalım istedim. Hemen kaydırıp ipimi alıyorum. Kuşağını çıkarttıktan sonra sihirli halka içine çalışacağım. Şöyle başını bulalım. Hemen başlangıcını da birlikte yapalım. Parmağıma şu şekilde doladıktan sonra tığımı içinden batırıp ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürdükten sonra arkasından ilmeğimi çıkartıp tığımın üstüne ip alıyorum. Hemen yanına gelip bir tane daha ikili trabzan örer gibi yapıp 3 ilmeği birlikte örüyorum. Parmağımdan çıkardım. Arada 2 zincirim var. Yeniden tığın üstüne ipimi aldım. Dairenin içinden ilmeğimi çıkartıp bir kere çıkıp tuttum. İkili grupları bademler halinde örüyorum. Bir kere daha çıktım, tuttum. Tığdaki 3 ilmeği beraber ördüm. 1 2. Aynı boşluğun içine yine aynı şekilde ikili gruplar halinde bademleri 8 adet örene kadar bu şekilde devam ediyorum. Arada 2 zincir hep. 8 taneye tamamladığımda sihirli halkamı şöyle sıkıştırıp
Bakın burada bir zinciri çekiyorum. Aynı renkle, renk değiştirmeden devam ettiğim için muntazam da devam etsin diye farklı bir yöntemle yukarı çıkıyorum. İlk olarak bir zincir çektim. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Bu ilk örmüş olduğum bademli grubun tepesine batacağım. Bu arkadaki ipi de tığımın üstüne koyuyorum. Aradan ilmeğimi çıkartıp tığın üstündeki 3 ilmeği birlikte örüyorum. Böylelikle bu tam orta kısma şuraya gelmiş oldum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yükseliyorum. Etrafında döndürüyorum. İlmeği arkasından geçirip tığımda tutuyorum. Tığın üstüne ip aldım. Yanına bir tane daha ikili trabzan örer gibi çıkıp 3 ilmeği birlikte örüyorum. Bu defa artık yine arada 2 zincirim var ama boşluklara ikili gruplar halinde bir alt sırada ördüklerimi, yani ikili gruplar halinde bademleri örmeye devam ediyorum. Arada 2 zincirim var. Aynı boşluğun içine batıp 1 2 hepsini beraber. Arada 2 zincir. Yeniden battım aynı yandaki boşluğun içine. Bir kere çıkıp tığımda bekletiyorum. Tekrar yanına battım. Bir kere çıktım. 3 ilmeği birlikte topluyorum. Arada 2 zincir. Battım. 1 2 hepsini beraber. Arada 2 zincir. Battım. 1 2 hepsini beraber. 1 2. Bu şekilde de başladığım noktaya kadar aynı mantıkla devam ediyorum. 2 zincir, 2 tane ikili badem, 2 zincir. Burada ilk başladığım yere geldim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Buraya da bir tane daha ördüm. 16'ya tamamlanacak sayım. 2 zincirimi çekiyorum. Şimdi burada ilk grubu örerek burada kalmıştım. Hemen buradan yanına geliyorum. Yine bir tığdan kaçırdık. 2 ve hepsini bir topladım. Şimdi burada normalde 2 zincir çekip buraya batıp sırayı tamamlayabilirim ama yine aynı renkle devam edip bir üste çıkmak istediğimden ötürü ve burada artık ortadaki grubum 3 tane üçlü olacağı için üçlü badem tek grup. Zincir çekmiyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Buradaki bademin tepesine batıp yine ilmek çıkartacağım içinden. Daha sonra bu 3 tane ilmeği birlikte içinden ilmek çıkartarak örüyorum ve bir zincir çekip yükseldim. Etrafında döndürüyorum. Arkasından dolandırıp ilk bacağımı bu şekilde yalancı trabzanla ördüm. 3 zincir çekmek yerine. Dikkat ederseniz ben genelde böyle çalışıyorum. Yanına bir tane, bir adet daha ve tığımdaki 4 ilmeği birlikte örüyorum. Zincirle çıkanların tığında ilk sırada 3 ilmek olacak. Arada 3 zincirim var. 1 2 3. Tığın üstüne ipimi aldım. Boşluğa geldim. Bir kere çıktım, tuttum. Yeniden bir kere çıktım, tuttum. 3 kere aynı işlemi tekrarlayıp 4 ilmeği birlikte örüyorum. Arada 3 zincirim. 1 2 ve 3. Hepsi 1. Arada 3 zincir. 1 2 ve 3. Arada 3 zincir. Başladığım noktaya kadar devam edeyim. Son boşluğa geldiğimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16'yı örüyor olacağım. Sayıları çek ediyorum.
Bir kere çıktım. 2, 3 ve 4'ünü bir topluyorum. Şimdi burada gene aynı renkle yukarı çıkmaya devam ettiğim için bir zincir çekeceğim. Çünkü ortada kalmak istiyorum. Yani tekli grup çalışmayacağım. Köşe oluşturacağım. Tığın üstüne ipimi aldım. Buradaki bademin de tepesine batıp ilmeğimi çıkarttıktan sonra ortaya geldim. Şimdi burada köşe oluşturacağım için üçlü trabzanlar çalışıyorum. Bunun için ilk yalancı trabzanımı da 1-2 zincirle başlıyorum. Etrafında döndürdüm. Arkasından çıkardım ve ilmekleri ördüm. Tığın üstüne ipimi 2 kere doladım. Hemen yanına battım. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. Hemen yanına geliyorum. Arada zincir yok. 3 tane ikili trabzan. Arada zincir yok dediğim gibi. Tığın üstüne ipimi aldım. Yandaki boşluğa geldim. Bir doluyorum. Bütün ilmekleri birlikte topluyorum. Yani yarım trabzanlarımı örüyorum. Bu yarım trabzandan buradaki boşluğa geçerken sadece burada bir tane zincir çekiyorum. Tekrar tığın üstüne ipimi aldım. İkili trabzanlarımda sıra. Şimdi köşeyi oluşturacağım boşluğa geldim. 2 kere doladım. Çünkü 3 kere çıkacağım. Uzun bacaklarımı örüyorum. 1, 2, 3. 2 kere doladım. 1, 2 ve 3. Arada köşelerde 2 zincirim var. Tekrardan 2 kere doladım. Aynı köşenin boşluğun içine 3 tane daha üçlü trabzanımı örüyorum. Sonra sıradaki ikili trabzanımı öreceğim. Boşluktayım. Yarım trabzanlarda sıra. 1, 2, 3. Buradan geçerken bir zincir çektim. İkili trabzandayım. Ve tekrardan 2 kere dolayıp 3 kere de çıktım. Köşeyi yaptım. Boşluktayım. Arada 2 zincirim var. Şimdi başladığım noktaya kadar devam ediyorum. Başladığım köşene geldiğimde köşenin diğer üçlü grubunu öreceğim. Bir üst sıraya çıktıktan sonra artık yapacağım işlemim aynı. Her boşluğun içine 3 tane ikili trabzan örüp bir zincir, köşelerde 2 zincir çekeceğim. Aralarda zincir yok. Şimdi oraya çıkmadan evvel yine burada bir zincir çekiyorum. Köşede ortada kalmak için tığın üstüne ipimi aldım. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp ilmeğimi çıkardım. Üçünü bir örüyorum. Bir zincir çekip yükselip etrafında döndürüyorum. Arkasından ilmeğimi çıkartıp ilk trabzanımı ördüm. Yanına 2 tane daha ikili trabzanımı örüp boşlukların her birinin içine de 3 tane ikili trabzanımı örmeye devam ediyorum. Köşeye geldiğimde ise yapacağım işlem yine aynı. Köşenin içine önce ilk ikili trabzanlarla üçlü grubumu öreceğim. 1, 2, 3. Arada 2 zincir. Tekrar aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan ve boşluklara gruplarıma ikili trabzanla örmeye devam ediyorum. Başladığım noktaya kadar. Aslında bir üst sıraya çıkışım ve bir üst sıradaki yapacağım işlem de birebir bu sıranın aynısı. Ancak bir üst sıraya da birlikte çıkalım.
Burada şimdi yeniden köşeye gelip bir üste birlikte çıkalım. Dediğim gibi geri kalan her işlem birebir aynı. İlk motifimizi böyle tamamlayacağız. Toplamda 6 sıra örmüş olacağız. Şimdi tekrar bir zincir çektim. İlk trabzana battım. İlmeğimi çıkartıp üçünü de bir örerek yine ortada kaldım. Hemen buraya üçlü grubumu, yani bu köşenin ilk üçlü grubunu ikili trabzanlar ile örüyorum. Daha sonra da boşlukların içine aynen hiçbir farkı olmadan bir alt sırada yaptığımın aynısını yaparak başladığım noktaya geleceğim. Son boşlukta artık son işlemimi yapıyorum bu motifte. 6 sıra örmüş oldum. İlk motifi tabi burada artık 2 zincir çekip bu ilk trabzanın tepesine batacağım. Çünkü artık yukarı çıkmayacağımız için ipi kesip gizleyeceğiz. İlk motifimizi de böylelikle örmüş olduk. Şimdi sırada ikinci motifi örmek var. İkinci motifimi de yeni renk ile örüyorum. Bunun için aynen motifi öreceğim. Son sıraya geldiğimde bir kenarını açık bırakıp üç kenarını örmüş olarak gelip artık buna birleşe devam edeceğim. O kısma kadar motifimi örüp geleyim. Diğer motifi de 6. sırada 3 kenarını örerek bir kenarını açıkta bırakarak geldim. Bu arada size hemen bu ilk örmüş olduğum motifin tabii ki ölçüsünü de vermek istiyorum. Benim motifi 16 santim. Sonra bütün olduğunda birleştirdiğimde de ölçüsünü vereceğim. Siz tabii ki daha ben 10 motifle yapıyorum uzunluğunu, ama siz tabii ki 5 öne 5 arkaya vereceğim. Siz ölçüyü değiştirebilirsiniz rahatlıkla. Onu videonun sonunda daha net anlatırım. Şimdi buraya geldiğimde köşeye 3 tane ikili trabzan ördüm. Bir zincir çekip buradaki köşeden batıyorum. Ve ilmeğimi o köşenin içinden çıkarttıktan sonra bir zincir çekiyorum. Ve aynı köşenin içine 3 tane ikili trabzanla oluşan diğer grubumu örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Bakın şöyle karşılıklı getirdiğimde tam olarak karşısına denk gelen, yani bu boşluktan ilmeğimi çıkartacağım. Burada minik bir söktük, hemen battım, ilmeğimi çıkarttım, bir de zincir çekiyorum. Daha sonra sıradaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan örüp tekrar karşısındaki boşluktan ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan, tığdan çıktım, ilmeğimi kaçırdım, yine hemen düzelteyim, bir zincir, 1 2 3 çıktım, bir zincir, şurada köşeden önceki son boşluktayım. 3 tane ikili trabzan ve köşeye geldiğimde ise köşenin biliyorsunuz 3 tane ikili trabzandan oluşan bir grubu hazırdı. Diğer grubun örümünü yapıp bir zincir çekip çıkıyorum. Köşeden batıp ilmeğimi çıkartıp bir zincir daha çekiyorum. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp kaydırarak ilmeğimi ilmeklerin içinden çıkartıp güzelce kilitledikten sonra iki motifimi birbirine eklemiş oldum. Şimdi artık yapacağım işlem aynı bu şekilde
10 tane motifi 5 bir renkten birleştirmek. 10 tane motifi birleştirip örüp buluşalım. 10 tane motifimi bu şekilde birleştirdim. Şimdi tek motif şeklindeyken ölçü vermiştim. Aslında böyleyken de değişmez ama ben yine de size vermek istiyorum. Yani toplamda açıldığında bu motiflerim benim 160 santim civarı diyebilirim. Ama ikiye katlayıp düşünün, 80 santim gibi kullanacağız ikiye katladığımızda. Çünkü bakın katladım bile şu şekilde. Ama katlamadan önce tabii ki diğer parçada göstermek istiyorum. Bakınız. Şimdi burayı gördüğünüz üzere yine aynı şekilde birleştirmiştim. Bu kısmı üstüne örmeye başladım. Şimdi ben bu yanlardan olan bu elbisemin yan tarafına şurada bakın yırtmaç da yaptım. Minik bir elbise. Siz tabii daha uzun yapabilirsiniz. Ölçülerinde çok rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bir de burası çok bol ve dökümlü olsun istemedim. Yani nasıl anlatayım? Şu kısım yanda böyle yığılsın istemedim. Çünkü kol kısmı da düşük kol olduğu için otomatik olarak zaten düşecek. Burası çok bol ve volanlı olsun istemediğim için bunun kenarını örmeye başladığımda şu motiflerin şuraya bu köşeye bir, bu köşeye bir, ortaya bir yaparak üçlü grupla geçtim. Ben burası dökümlü, daha bol olsun diyenler, şimdi başlayacağımız kısımda ilk olarak akıllarında tutması gereken bir üçlü grubu buraya, bir üçlü grubu buraya yaparak kafadan zaten bayağı bir o kısmı arttırmış olacaklar. Elleri sıkı olanlar da, benim elim oldukça rahattır. Bunu zaten uzun süredir takip edenler bilir. Elleri sıkı olanlar mutlaka orayı kasmaması açısından köşeleri ayrı ayrı örsünler derim. Şimdi önüme bu şekilde bunu bir hemen kaydıralım. Yeni parçaya gelelim. Şimdi buradan hemen örmeye başlayacağım. Bütün bir kenarı baştan sona 10 motifin tek kenarına. Kaç sıra öreceğiz? Hemen bunun üstünde size onu da göstermek istiyorum. Bakınız şimdi. Toplamda kaç sıra örmüşüm? Burada da aynısını yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 sıra örmüşüm ben. İpim de bitene kadar devam ettim, onu söyleyebilirim. Aynı şekilde 27 sırada bunu öreceğim ama 27. sırada buluşalım, çünkü 27. sırada artık yan tarafla birleşip bakınız buradaki gibi hem kolumun evini oluşturacağım hem de alttan minik bir yırtmacımı oluşturacağım. Öyleyse nasıl başlıyoruz birlikte görelim. Renk geçişli ipimin hemen ortasından çıkartıp eklemeye başlayacağım. Şunu belirtmek isterim ki biraz evvel size 27 demiştim, 26 sıra örmüşüm. Tekrar check ettim bir hata olmasın diye. Bunu da belirteyim. Hemen şimdi buradan bunu kesip geçiyorum örmeye. Motifi önüme yatırdım. Şimdi ilmeğimi hemen çıkartıyorum. İlmeği çıkarttıktan sonra tığımın da üstüne ipimi alıp buradaki köşeye geliyorum. Köşenin içine 3 tane, şunu da şöyle ne alayım. Ben şimdi burada yalancı trabzan ile başlıyorum. Tekrardan göstereceğim. Burayı zincir ile de yükselebilirsiniz alışıksanız. Ben şöyle başlıyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Buraya geldim. Bir kere de buradan çıktım. Şunu da gizlemek için buraya aldım. Tekrar ördüm. İlk trabzanımı böylelikle örmüş oldum. Yanına diğerlerini de örerken 2 tane ikili trabzanımı, bu ipi gene tığımın üstüne alıyorum. Gizlemek için. Örerek arada kaybettiriyorum. Bakın şimdi tekrar son bir kere kaldı. Bir kere daha dolayacağım. Üstüne batacağım. Böyle arada kaybettirmiş oldum. Şimdi burada artık her boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şuraya gelene kadar devam edeyim.
Sözünü ettiğim yere geldim. Dediğim gibi eli sıkı olanlar, yan tarafı daha bol dökümlü olsun diyenler bir üçlü grup buraya, bir üçlü grup buraya örecekler. Eli benim gibi olanlar, bir de yanı çok dökümlü olmasın diyenler ise, üstümde duruşunu beğenenler, şimdi bir tane ikili trabzanı buraya, bir tane ikili trabzanı bu ikisinin birleştiği yerin ortasına, bir taneyi de bu köşeye yapıp üçlü geçişi bu şekilde yapabilirler. Ben öyle çalışacağım. Şimdi aynen devam ediyorum. Bu sıranın sonuna kadar, yani 10 motifin birleştiği uzun kenarı bu şekilde öreceğim. İkinci sıraya geçip yukarıya çıkışı ve tersten nasıl devam ettiğimi size göstereceğim. İlk sıranın sonuna doğru yaklaştım. Yine aynı şekilde tamamlıyorum. Üste de istedim ki birlikte çıkalım. Nasıl devam edeceğiz göstereyim. Yine burada son köşeye geldiğimde başlarkenki yaptığım üçlü grubu bu köşenin içine de yapıyorum. Daha sonra yukarı çıkarken zincir kullanarak da yukarı çıkabileceğiniz gibi, benim her zaman yaptığım gibi yalancı trabzanla da bir zincir çekip yükselip etrafında döndürüp yine arkasından dolandırıp yalancı trabzanınızı örüp arkasını çevirip ne yapacağım şimdi burada? Bu sırada burada bir taneli trabzanla çıktım, atlayıp buraya geleceğim, yani boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı öreceğim. Bir sıram üçlü grup, bir sıram trabzan olacak yükselirken, 26 sıramı örerken. Şimdi sonuna kadar yine aynı şekilde göstermiş olduğum gibi boşlukların içine 3 tane ikili trabzanımı örerek devam ediyorum. Bu şekilde devam edelim. İkinci sıranın da sonuna geldiğimde böyle 3 tane ikili trabzanın olduğu kısmı göreceğiz. Tığın üstüne ipimi aldım. Buradaki son trabzanın tepesine batacağım. Bir tane ikili trabzan öreceğim. Şurada başta ikili trabzanla başlayıp ikili trabzanla bitirdiğimiz sıradayız. Şimdi burada yine yukarı çıkarken bir zincir çekip yükseliyorum. Siz yine burada da zincir çekerek dönebilirsiniz, eliniz alışık olduğu üzere. Şöyle hemen bunu döndürüyorum ve ters çevirdikten sonra şimdi burada bu boşluğun içine 2 tane, çünkü neredeyim? Üçlü trabzanla başlayan kısımdayım. Üçlü trabzan, ikili trabzan, pardon, üçlü grup, tekli grup, üçlü grup, sırada tekli grup olacak yukarı çıktığımda üçlü grup. O şekilde devam edecek mantığımız. Ortalarda hep aynı. Boşlukların içine 3 tane ikili trabzan örerek devam ediyorum. Şimdi burada size burayı örüp sona geldiğimizi varsayalım. Ne yapacağız? Burada olmuş olacağız. Sona geldiğimizde buraya üçlü grubumu örüp bunun içine de 3 tane üçlü grubumu örüp tekrar tekli trabzanla bu sıranın tekrarını yaparak döneceğim. Böyle 26 sıramı tamamlayayım. Daha sonra formunu vermeye geçelim. Motiflerin üstüne 26 sıra ördükten sonra şu şekilde katlıyorum. Bakın 26. sırayı burada örmeye devam ediyorum. Burası 26. sıra ve kolu şöyle ölçüyorum. 22-23 santime geldiğinde artık bunu arka tarafla birleşmeye başlayacağım. Böylelikle kol evi oluşacak. Alt kısma kadar aynı diğer parçada yaptığım gibi birleşerek geleceğim. Bir miktarda yırtmaç için pay bırakacağım. Şimdi buraya kadar geldim. 26. sıradayım şu anda. 26. sıranı katladım. Diğer tarafından örerek geldim. 2'ye katladım. Kol evini istediğim kadar ayarladım. Bana uygun ölçüye, siz de aynısını yapabilirsiniz. Uygun ölçüye geldiğini düşündükten sonra da karşıda denk gelen nokta ile birleşmeye başlıyorum.
birleşme işlemini tığımdan çıktım. Karşısındaki tam denk gelen boşluğu buluyorum. Şöyle üst üste koyduğumda tam denk gelen boşluğu bulduğumda içine batıp şöyle ilmeğimi geçiriyorum. Şu şekilde. Bütün grupları üst üste getirip yerime ayarladım. Daha sonrasında ise hemen bir zincir çekiyorum. Buraya gelip üçlü grubumu örüyorum. Tığımdan çıkıp karşıdaki denk gelen boşluğun içinden yine ilmeğimi çıkartıp bir de zincir çekip aynı mantıkla yırtmacı oluşturacağım yere kadar, ki siz yırtmaç uzunluğunu dilediğiniz gibi ayarlayabilir ya da yırtmaçsız da çalışabilirsiniz. Hemen çıktım, ilmeğimi çıkarttım. Bu şekilde birleştirerek aşağı kadar, etek ucuna kadar devam edelim. Yırtmacı bırakmak istediğim noktaya da geldiğimde artık oraya kadar böyle kol evini oluşturduğum kısımdan yırtmaca kadar birleşerek geldim. Yırtmaç kısmını ise ayrı olarak örüyorum. Aynı mantıkla devam ediyorum. Boşlukların içine 3 tane ikili trabzan. Şöyle buraya da sonuna kadar birlikte gelelim istedim. Daha sonra artık örmüş olduğumuz iki parçayı birbirine birleştirip tuniğimizin, elbisemizin formunu da vermiş olacağız. Şimdi buraya geldiğimde son artık trabzanla bitiriyorum. Kitleyip ipimi keseceğim. Bundan artan daha az. Bu pembeden daha çok artmıştı. Önleri birleştirme işlemini pembeyle yapacağım. Aslında başta da belirtmiştim. Her iki tarafı da aynı renk yapmayı tercih ederdim. Ya da birbirine daha yakın uygun renkler, ama elimdeki ip grupları bu şekilde olduğu için ben de ipi değerlendirmek istediğim için böyle farklı çalışayım istedim. Tabii bu çok radikal bir renk meçlemesi, tercih edilir ya da edilmez. Ama mesela şu turuncuyla gri'nin uyumuna bayıldım. Böyle bir modeli çalışmayı tercih ederdim. Bunu belirtmek isterim. Beden de gördüğünüz gibi oversize bir beden oldu. Çok büyük bedenden çok küçük bedene kadar kullanım şekline göre, tercihe göre ayarlanabilir. Daha da büyütmek, daha da küçültmek isteyenler şöyle yapacaklar. Motiflerini bir sıra küçük örecekler. Boyunu arttırabilirler. 10 motifle değil de 12 motifle yapabilirler ya da 2 sıra motif küçültebilirler. Ya da motifleri bir sıra büyük örerek çok daha rahat bedeni ayarlayabilirler. Ben bu arada bu ilk ördüğüm parçayı çevirmiştim. Şimdi tekrardan tersine çevireceğim. Çünkü bu birleştirme işlemini motiflerin ters yüzü bana bakarken yapacağım. Ben bir tarafı birleştireyim. Diğer tarafı beraber birleştirelim. Bir tarafı şöyle ters yönünden şöylece birleştirdim. Kullanacağım yönünde ise şöyle bir görüntü oluştu. Şimdi diğer tarafını birlikte birleştirelim demiştim. Yine motiflerin ters yüzü bana bakarak önüme alıyorum motifli kısmı. Ve her iki motifli kısmı da şöyle önüme alıp her ikisinin köşesinden eklemeye başlayacağım. Siz burada dilerseniz dikerek de birleştirme yapabilirsiniz. Ya da böyle benim hani az sonra göstereceğim gibi kaydırma yönteminde kullanabilirsiniz. Bunun için her iki tarafın köşesinden batıp ilk olarak bir sık iğne örerek başlıyorum. Daha sonra sırasıyla önce sağ tarafımdaki motifin bakın şu ve başak gibi olan yerin
dışta kalan kısmına batıyorum. Burada da aynı şekilde bu tarafın dışta kalan kısmına batıyorum. İpimi içinden geçiriyorum. Yeniden buraya batıyorum. Buna batıyorum. Kaydırarak ipimi içinden geçirip yakadaki dekolte kısmında istediğim açıklığa ulaşıncaya kadar bu mantıkla birleşerek devam edeceğim. Şu şekilde hep içten bakın. Bunun böyle dışta kalan bacağına, aynı şekilde bunun da dışta kalana, sonra ipimi içinden geçiriyorum. Şu iki motifin çakıştığı yere kadar devam edeyim. Burada çakıştıkları bu noktaya geldiğimde önce bu köşeye batıyorum. Sonra bu motiflerin hani birleştiği köşeye batıyorum. İçinden ilmeğimi geçiriyorum. Daha sonra atlayıp yan taraftaki bu köşe boşluğuna, sonra bununkine batıyorum. Yine arasından kaydırarak geçirip trabzanların tepesindeki V'leri batarak birleşmeye devam ediyorum. Sırasıyla dediğim gibi dekolte açıklığını istediğim noktaya kadar bu şekilde birleşip V'yi oluşturacağım. Dikkat etmemiz gereken nokta şu trabzanlar, mesela bu üçlü grubun şimdi ilk V'sindeyim ya. Şimdi bunun da ilkindeyim. Karşılıklı kaydırma yapmadan bu şekilde kontrol edersek hiçbir şekilde bir yamukluk olmadan birleştirmiş oluruz. Elbisemizi bitirdik. Çok pratik ve çok kolay bir mantıkla çok tatlış elbiseler siz de örebilirsiniz. Farklı ipleri kullanarak ince tril tril bu mantığı kullanarak pareo örmeniz çok mümkün. Tunik dediğim gibi hazırlayabilirsiniz. Daha kısa örüp crop kazaklar örebilirsiniz. Yani böyle bir mantığı birçok şey uygulayabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gittiyse her zamanki gibi bir kalbinizi rica ediyorum sizden. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada açtığım her ipten bir adet kullandığımı belirtmek isterim. Başta gösterdiğim iplerin tamamıyla bitirdim bu bluzu. Standart bir bedende diyebilirim. Büyütme ve küçültmeyi de bahsetmiştim sizlere. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.